hisse yatırımında herkes doğru zamanda alım yapmanın önemini konuşuyor. Ancak asıl zorluklardan biri hisseyi ne zaman satacağımızı da bilmek. Hisseyi ne zaman satmalıyım sorusu yatırım konularında en karmaşık konulardan biri. Çünkü bu karar kazançlarınızı büyütmenizi sağlarken kayıplarınızdan da erkenden uzaklaşmanızı sağlıyor. Sizlerden de bu konuda sıklıkla sorular alıyorum. Bir hisse çok düştüğünde hemen satmalı mıyım yoksa zararım çıkana kadar beklemeli miyim? Ya da kar alırken nelere dikkat etmeliyim gibi. Bugün bu sorulara cevap vereceğim. Defansif ve ofansif satış stratejilerinden bahsedeceğim. Ayrıca finansal kırmızı bayrakları, duygusal kararların yatırımlar üzerindeki etkisinden de konuşacağız. Bir de Peter Lynch'in hisse satışı için önerdiği önerilere de bir bakacağız. Merhaba, ben Ceren. Bu kanalda yatırım, kişisel finans ve girişim konularında konuşuyoruz. Eğer ilgini çektiyse ve henüz abone değilsen abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Aslında bir hisseyi ne zaman satacağınızı belirlemek zordur. Çünkü bu çok kişisel bir karardır. Sizin risk toleransınıza, sizin finansal hedeflerinize çok bağlıdır. Ama ben genel kabul görmüş 2 tane satış stratejisinden bahsedeceğim. İlki defansif satış, yani zarar kesme. Bu satış türünün amacı kayıplarınızı daha da büyütmeden önünü kesmek. Duygusal davranmayıp zararınız %8 ila %12 arasına geldiğinde zararınızı keserek pozisyonunuzdan çıkabilirsiniz. Bu literatür olarak yatırımlarınızı korumanın en etkili yollarından biri. Bir diğer satış yöntemi ise ofansif satış. Yani kar alma diyoruz biz buna. Kar alırken de hisse fiyatınız %20 ila 25 arasında kar ettiğinde bu hisseden kazancınızı realize etmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü genellikle böyle bir yükselişin ardından hisselerde düzeltmeler beklenir. Bu tabii bahsettiğim seviyelere geldiğinizde hemen sat anlamına gelmiyor. Bu noktadan sonra hisselerinizi daha da yakından takip etmeniz anlamına geliyor. Bu seviyeler her hisse içinde farklılık gösterebilir bu nedenle. Özellikle momentumunu yakalamış hisseler için teknik grafiği takip etmek, para akışlarını takip etmek daha doğru kararlar vermenize neden olacaktır. Tabii hisse satışı sadece hissenin fiyatına bakarak verilmemesi gereken bir karar. Aynı zamanda şirketin finansal durumunu, makroekonomik gelişmeleri de takip etmek bu anlamda çok önemli oluyor. Önce bir şirketin finansal tablolarını incelerken yatırımcılar için alarm durumu sayılabilecek konulardan bir bahsedelim. Bu bölümü de 3 alt başlık altında inceleyeceğim. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı tablosu. Gelir tablosu incelerken şirketin gelirlerinin sürekli olarak düşmesi bu şirketin ürünlerine olan talebin azaldığının bir işareti olabilir. Ayrıca gelirler sabitken giderlerin sürekli olarak artması karlılığı önemli ölçüde düşürecektir. Bununla birlikte sürekli zarar açıklayan bir şirket için hissedarlarına alarm durumu ürettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada büyüme odaklı, küçük ölçekli şirketleri ayrı tutmak gerekiyor. Bir diğer konu da eğer şirketin gelirleri dalgalı bir şekilde ilerliyorsa, yani bir bilanço döneminde iyi gelir yaratırken diğer bilanço döneminde düşük gelir yaratıyorsa ve bu şekilde devam ediyorsa bu da iş modelinde bazı sıkıntılar olduğuna işaret ediyor olabilir. Bilanço tablosunu incelerken eğer yüksek borçlanma görüyorsak bu şirketin finansal zorluklar karşısında daha da zorlanabileceği anlamına gelir. Şirketin borçlarının varlıklarından fazla olması da ciddi bir sinyal üretiyor olabilir. Tabii ki bu söylediklerimde büyüme odaklı küçük ölçekli şirketlerin dışında olan şirketler için geçerlidir diyebiliriz. Bir diğer konu da şirketin elinde olan varlıkların değerleriniz eğer sürekli düşüyorsa bu şirket için kötü sonuçlar doğurabilir. Ayrıca şirketin artan stokları eritmekteki zorluğu gösterdiğinden bu da bir problem olabilir. Nakit akışı tablosunu incelerken eğer negatif operasyonel nakit akışı sonuçlarını görüyorsak bu şirketin sürdürülebilir olmadığı anlamını taşıyor olabilir ve şirketin günlük faaliyetlerine nakit yaratma zorluğunu da gösterir. Bir diğer konu da şirketin sürekli büyük harcamalar yapması borç yükünü artırabilir. Bu da bir kırmızı alarm olabilir. Nakit akışı ve net gelir arasında bir dengesizlik varsa burada muhasebesel bazı sorunlar olduğunu düşünebiliriz. Benim şirketleri incelerken baktığım en önemli konulardan biri de serbest nakit akışı. Eğer şirketin yatırım yapacak veya borçlarını ödeyecek serbest nakit akışı yoksa bu da bir kırmızı bayrak konusu
olabilir. Bir hisse yatırımcısı olarak kırmızı bayraklara dikkat etmek çok önemli. Çünkü böyle durumlarda şirketi daha da yakından gözlemeye aldığınızda eğer finansalları giderek daha da bozuluyorsa erken bir satış kararı yatırımlarınızı korumanızı sağlayabilir. Eğer buraya kadar olan bölümü faydalı bulduysanız beğen butonuna basarak daha fazla kişiye fayda üretmemize yardımcı olabilirsin. Şimdi gelelim diğer konulara. Şirketin performansı kadar genel ekonomik durum ve sektörle ilgili gelişmeler de satış kararlarınızı etkileyebilir. Faiz oranlarının yükselmesi, ekonomik bir daralma veya sektöre yönelik yeni uygulanacak regülasyonlar sizin şirketinizi daha yakından takip etmenizi gerektirebilir. Örneğin zorunlu olmayan tüketici harcamaları sektöründe bir şirkete yatırım yapıyorsunuz. Enflasyonun artması, faizlerin yükselmesi bu sektör için, bu şirket için bir risk teşkil ediyor olabilir. Bazen şirketle ilgili ortaya çıkan olumsuz haberler de satış için bir sinyal üretiyor olabilir. Önemli bir dava, ürün geri çağırma ya da etik ihlaller söz konusuysa şirketi yakın markaja almak yatırımlarınız için faydalı olacaktır. Bu gibi durumlar şirket itibarını etkileyecek, dolayısıyla da hisse değerini önemli ölçüde etkileyecek unsurlardır. CrowdStrike'ın geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı hatalı bir güncelleme mavi ekran hatası yarattı ve bu da birçok sektörde, birçok firmada kriz yarattı. Tabii bunun ardından da hisse ciddi şekilde düştü. Bugünlerde de SMCI şirketinin başı bu gibi haberlerle ciddi derecede sıkıntıda. Böyle durumlarda hızlı hareket etmek isteyebilir ve zararlarınızı sınırlandırabilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda şirketlerinizi yakından takip etmek ve anlık gelişmelerden haberdar olmak zararlarınızı minimumda durdurmanız anlamına da gelir. Ben güncel gelişmeleri Investing Pro üzerinden takip ediyorum. Eğer siz de faydalanmak isterseniz bu kanalın izleyicilerine özel avantajlı fiyatlarla Investing Pro aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Linki açıklamalara ve aşağıya bırakıyorum. Şimdi gelelim yatırımın efsane ismi Peter Lynch hisse satışı konusunda neler öneriyor? Peter Lynch hisse satışı konusunda 6 farklı durumu inceliyor. İlk olarak portföyünüzdeki güçlü şirketleri ne zaman satacağınıza değinelim. Bu bölümde genellikle büyük, sağlam, düzenli kar edebilen şirketleri sayabiliriz. Ayrıca sektöründe de güçlü bir hakimiyeti olan şirketler de bu gruba giriyor. İlk bakacağımız metriklerden biri fiyat kazanç oranı. Fiyat kazanç oranı bir hissenin ucuz mu pahalı mı olduğunu gösteriyor. Eğer bu oran normal seviyenin çok üzerindeyse şirketin çok fazla değerlendiği anlamına gelir. Bu durumda belki hisseyi satıp düştüğünde yeniden almayı değerlendirebilirsiniz. Bir diğer konuda eğer şirketin son yıllarda piyasaya sürdüğü ürünler yeterince talep görmüyorsa bu şirketin büyüme potansiyeli sınırlı hale geliyor diyebiliriz. Burada bakacağımız diğer konu da şirketin sektördeki rakipleri. Eğer sektör ortalamasına göre daha fazla fiyatlanmış bir fiyat kazanç oranı görüyorsak şirketin büyüme beklentilerinin üzerinde fiyatlandığını gösterebilir. Bu şirket için belki de sürdürülebilir büyümeyi sağlamakta zorlanacağı sinyalini üretiyor olabilir. İkinci olarak döngüsel şirketlere bakalım. Bu tür şirketler ekonominin genel döngüsüne göre büyüyen ve küçülen şirketler grubu olarak adlandırılabilir. Mesela otomotiv, inşaat, demir çelik, bu gibi şirketler bu grupta değerlendirilebilir. Bu grupta enflasyon önemli bir belirleyici. Çünkü enflasyonun artması maliyetlerin artması anlamına gelir. Bu da karlılığı düşürecektir. Bir diğer konuda şirketin temel girdileri veya ürünleri değer kaybediyorsa bu da şirket için bir sinyal üretir. Bu gruptaki şirketler için bir diğer belirleyici unsur da yüksek fiyat rekabeti. Rekabetin çok yoğun olduğu sektörlerde şirketler fiyat düşürerek müşteri kapmaya çalışır. Fakat bu da yine karlılığı düşürecek bir etmen. Bir diğer grupta hızlı büyüyen şirketler. Bu şirketler genellikle teknoloji, sağlık alanında faaliyet gösteriyor olabilir. Ancak büyümenin duracağı sinyaller geliyorsa burada da hisselerinizi satmayı düşünebilirsiniz. Bu alandaki sektörlerin genelde fiyat kazanç oranları yüksektir. Ancak aşırı yüksek fiyat kazanç oranı hissenin aşırı değerlendiği anlamına da geliyor olabilir. Bir diğer konuda eğer analistler tarafından çok fazla önerilmeye başladıysa bir şirket,
o şirketin hisse fiyatı zirveye yaklaşmış olabilir. Brüt kar bir şirketin temel operasyonlarından elde ettiği gelirdir. Eğer bu oran küçülüyorsa rekabetin arttığını veya karlılığın düştüğünü düşünebilirsiniz. Bir diğer grupta da dönüşüm geçiren şirketler var. Burada yeniden bir hikaye yaratmaya çalışan şirketler gibi düşünebilirsiniz. Bir krizden çıkmaya çalışan şirketler olabilir. Yeniden yapılanma sürecinde olan şirketler bu grupta sayılabilir. Bu alanda belki de güzel bir örnek olacak Starbucks şirketini düşünebiliriz. Starbucks'ın CEO'su geçtiğimiz dönemlerde yenilenmişti ve şirkete ve operasyonlara büyük yenilikler getirmeye başladı bile. Burada bakacağımız ilk konulardan biri, eğer stoklar satışlardan hızlı büyüyorsa bu şirketin ürünlerine olan talebin daraldığını ve stokların biriktiğini gösterir. Bu da nakit akışını zorlayacaktır. Azalmakta olan borcun yeniden yükseldiğini fark ediyorsanız bu şirketin finansal sorunları olduğu anlamına geliyor olabilir. Bir şirketin toparlanma hikayesi herkes tarafından bilinir hale geldiyse bu şirketin hisse fiyatında değerlenmiş olabilir. Bu konuya da dikkat etmekte fayda var. Diğer bir grupta ise varlık odaklı şirketler var. Bu grupta yer alan şirketler piyasa fiyatından daha değerli varlıklara, örneğin arazilere, patentlere, lisanslara sahip olabilir. Eğer bu grupta olan bir şirketiniz varsa ve şirketiniz varlıklarından daha fazla faydalanarak değerini arttırmaya çalışıyorsa bu bir satış fırsatı olabilir. Eğer bu grupta yer alan bir şirket vergi yükümlülüklerini azaltarak maliyetlerini düşürüyorsa vergi konusundaki düzenlemeler ortadan kalktığında satış yapmayı düşünebilirsiniz. Bir şirket hissesine büyük yatırımcıların yoğun ilgisi o şirketin zaten keşfedildiğini ve fiyatının da büyük ölçüde arttığını gösterebilir. Bir diğer grupta ise yavaş büyüyen şirketler yer alıyor. Bu grupta ise belli bir doygunluğa ulaşmış şirketleri değerlendirebiliriz. Örneğin sigorta, kamu hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bu gruba giriyor. Eğer bu grupta bir şirketiniz varsa, şirket ana faaliyet kolunun dışında farklı bir sektörde bir satın alma yaptıysa bu bir yönetim hatası olabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Şirket 2 yıl üst üste pazar payı kaybediyorsa bu şirketin rekabet gücünde sorunlar olabilir. Şirket geleceğe yönelik yatırımlar yapmıyorsa ya da Ar-Ge faaliyetleri yürütmüyorsa bu şirketin büyüme potansiyelinde daralma olabilir. Bir diğer konu da temettü. Temettü artışı yatırımcının güvenini sağlar. Eğer bu artış durursa ya da temettü ödemesi %60 oranını geçerse bu şirketin finansal sağlığında sorunlar olabilir. Peter Lynch'in bir hisseyi ne zaman satmamız gerektiğiyle alakalı düşünceleri de bu şekilde. Şimdi ben farklı bir konuya daha değineceğim. Yatırımcı psikolojisi. Yatırımlarda en sık yapılan hatalardan biri bir hisseye aşık olmak. Bir hisseyle duygusal bağ kurduğunuzda o hisseyle ilgili gelen kötü haberleri görmezden gelebilir. O şirketin ürünlerini çok sevdiğiniz için şirketten vazgeçemiyor olabilirsiniz. Bu da şirket hissesinde yaşanan fiyat düşüşlerini geçici bir durum olarak algılamanızı sağlayabilir ve zararlarınızı büyütebilirsiniz. Bir diğer yandan piyasa dalgalanmalarında gürültüyü susturup doğru analiz yapamazsanız ve çevrenizden etkilenirseniz düşüşlerin ardından gelecek büyük toparlanma fırsatını kaçırmış ve kârlarınızı bırakmış olabilirsiniz. Bu durumlarda sakin kalmanızı sağlayacak birkaç öneri yapmak istiyorum. Kâr alacağınız ve zarar kes yapacağınız noktaları önceden belirleyerek bu planınıza sadık kalın. Haberlerden etkilenerek panik satışı yapmak yerine bu gelişmelerin şirketin temellerini, şirketin finansallarını nasıl etkileyeceği üzerine biraz daha derinlemesine analiz yapmaya çalışın. Ve son olarak duygularınızı yönetin ve gerçekçi bir şekilde kararlarınızı verin. Hisse satışında doğru stratejiler yatırımlarınızı daha da güçlendirecektir. Eğer hisselerimi nasıl seçtiğimle ilgili bir video izlemek isterseniz buraya bıraktığım videoyu izleyebilirsiniz. Eğer piyasayı zamanlamanın etkilerini görmek isterseniz buraya bıraktığım diğer videoyu izleyebilirsiniz. Bu videolarımı izlediyseniz ilginizi çekecek diğer videomu da buraya bırakıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.